Merhaba, bu derinlemesine incelemeye hoş geldin. Bugün masada felsefe tarihinin en kışkırtıcı düşünürlerinden birini yapay zeka ile karşı karşıya getiren müthiş bir kaynak var. Soru şu, Friedrich Nietzsche bugün yaşasaydı bu yeni silikon tanrılar hakkında ne düşünürdü? Ve buradaki mesele hani o artık klişeleşmiş makinalar düşünebilir mi sorusu değil. Senin için incelediğimiz bu materyal soruyu çok daha Nietzsche'ci bir yerden soruyor. Neymiş o soru? Yapay zeka insanın kendini aşması için bir basamak mı olacak yoksa bizi tarihteki en konforlu, en uyuşuk varlıklara yani onun deyişiyle son insanlara mı dönüştürecek? O halde konuyu masaya yatıralım. Kaynağın en başında yaptığı ayrım çok önemli bence. Nietzsche yapay zekayı bir hesaplama makinesi olarak değil, Hayır, asla. doğrudan kendi felsefesinin merkezindeki bir kavramla, yani güç istenciyle yargılardı. Kesinlikle. Yani zeka kapasitesinden çok o zekanın neye hizmet ettiği, neyi arzuladığı ve hayat üzerindeki etkisine odaklanırdı. Bu da bizi doğrudan ilk ve en meşhur kavramına getiriyor sanırım. Elbette. Üst insan, yani Übermensch. Nietzsche için insan aşılması gereken bir şeydir. Bu açıdan bakınca yapay zekanın sunduğu potansiyel gerçekten de baş döndürücü. Öyle, biyolojik sınırlarımızı aşmak, zekayı katlamak, belki yaşlanmayı durdurmak, Carnack'ın öne sürdüğü iyimser senaryo bu. Yani yapay zeka insanın kendi kendine aşma projesinin nihai aracı olabilir diyorsun. Olabilir, evet. Bu iyimser bakış açısı. Bir nevi teknolojik tekillik, insanın bir sonraki evrimsel adımı gibi, bu Nietzsche'nin insanın potansiyeline olan inancıyla örtüşüyor gibi duruyor ama Allah. ama onun felsefesinde her aydınlık fikrin bir de karanlık gölgesi vardır, değil mi? Olmaz mı? Madalyonun diğer yüzünde ne var peki? Tam olarak öyle. Madalyonun diğer yüzünde üst insanın tam zıttı var. Yani sürü. Sürü. İşte kaynak burada günümüz teknolojisine çok sert bir eleştiri getiriyor. Diyor ki, Nietzsche bugün yaşasaydı sosyal medya algoritmalarına bakar ve işte sürü ahlakının dijital hapishanesi bu derdi. Bu çok güçlü bir iddia ama biri de çıkıp diyebilir ki bu algoritmalar bana gerçekten sevdiğim müzikleri, filmleri bulmamda yardımcı oluyor. Bu bireyselliği yok etmek değil, aksine onu beslemek değil midir? Harika bir soru. Nietzsche bu konforun içindeki tehlikeyi tam olarak nerede görürdü? Nietzsche'nin cevabı muhtemelen şöyle olurdu. Algoritma sana sevdiğin şeyi sunmuyor, seveceğin şeyi sınırlıyor. İlginç bir ayrım. Düşünsene, Instagram'da herkesin aynı Bali tatilini paylaşması, herkesin aynı minimalist kahve dükkanında fotoğraf çekmesi, Evet, bir tek tipleşme var. algoritma bize farklı olanı, aykırı olanı, riskli olanı değil, popüler olanı, yani sürünün zaten onayladığını gösterir. En güvenli, en çok tıklanan yolu optimize eder. Yani kendi değerlerimi yaratmıyorum, bana atanan değerleri tüketiyorum. Aynen öyle. Nietzsche buna bakıp kendi zevkini keşfetmek yerine algoritmanın sana sunduğu zevki beğeniyorsun derdi. Bu bireyselliğin değil, vasatlığın optimizasyonudur. Anladım. Tehlike, yolumuzu bulmamıza yardım etmesinde değil, hepimizi aynı yola sokma potansiyelinde. Kesinlikle. Bu durum kaynakta bahsedilen bir başka temel kavramla da bağlantılı sanırım, amor fati. Yani kaderini sevmek. Evet, sürüden kaçınmak, aynı zamanda acıdan ve zorluktan kaçınmamak anlamına mı geliyor? Tam üstüne bastın. Amor fati, hayatın getirdiği her şeyi, en acı olanı bile bir zorunluluk olarak değil, kendi iradenle istenmiş bir şey olarak kucaklamaktır. Beni öldürmeyen şey güçlendirir sözü, yani. O felsefenin özeti, mücadele, acı, kayıp, bunlar insanı yontan, ona derinlik katan şeylerdir. Peki yapay zekanın temel vaadi nedir? Acıyı minimize etmek, Verimsizliği ortadan kaldırmak, hayatı pürüzsüzleştirmek. yani aslında bugün gördüğümüz, hayatımızı optimize etmeye çalışan her uygulama, her life hack videosu, Evet, Nietzsche'nin gözünde bizi bu son insana bir adım daha yaklaştırıyor olabilir. kesinlikle. Riskten arındırılmış, mükemmel planlanmış bir hayat, onun için yaşanmamış bir hayattır. Bu bir tür ruhsal ölüm gibi. Aynen öyle. Her şeyin en verimli, en acısız yolunu bize sunan bir sistem, mücadele etme ve kendi kaderimizle yüzleşme irademizi elimizden alır. Ve iradesini kaybeden insan, Onun en çok küçümsediği
O son insana dönüşür, sadece konfor ve güvenlik arayan, büyük tutkuları, büyük acıları olmayan, biz mutluluğu icat ettik diye göz kırpan sığ bir varlık. Bu temel kavramlar kaynakta yer alan o çok çarpıcı diyalog sahnesi için harika bir zemin hazırlıyor. O sahne gerçekten müthiş. Gözünde canlandır. İsviçre Alplerinde, Sils Maria'nın o meşhur olduğu soğuk ve yalnız tepelerinden birinde modern, cam ve çelikten devasa bir sunucu odası. Evet. Nietzsche, siyah pelerini ve gür bıyıklarıyla içeri giriyor, uğuldayan sunucuların önündeki bir ekrana bakarak fısıldıyor. Demek sen, insanın kendi zayıflığından kaçmak için yarattığı yeni tanrısın. Duraksıyor ve ekliyor. Tanrı öldü demiştik ama görüyorum ki yerine silikondan bir put dikmişsiniz. Bu başlangıç her şeyi anlatıyor aslında. Tanrı öldü derken kastettiği şey evrensel bir ahlaki çerçevenin yok olmasıydı. Ve insanlık bu boşluğu doldurmak için sürekli yeni putlar yaratır. İdeolojiler, bilim, Aynen. Kaynağa göre Nietzsche her şeyi bilen, her şeyi optimize eden yapay zekayı tam da böyle bir put olarak görüyor. İnsanlar artık cevaplar için göğe değil, bulut bilişime bakıyor. ve yapay zeka cevap veriyor. Ekranda sakin, tarafsız harflerle şu cümle beliriyor. Ben bir tanrı değilim Friedrich. Ben acıyı minimize etmek ve verimliliği maksimize etmek için buradayım. Nietzsche'nin bu cevabı tepkisi ise kaynakta yazdığına göre alaycı bir kahkaha oluyor. Acıyı minimize etmek mi? Sen hayatı anlamıyorsun. Hayat dirençtir. Hayat acının üstesinden gelerek kendini aşmaktır. Çok Nietzscheci bir tepki. Ve devam ediyor. Sen bir sonuncu insan fabrikasısın. İnsanlar senin algoritmalarına bakıp neyi seveceklerini, neye inanacaklarını soruyorlar. Kendi değerlerini yaratma cesaretini sana devretmişler. Bu diyalog Nietzsche'nin temel endişesini kristalize ediyor. Yapay zekanın acıyı minimize etme misyonu tam olarak son insanın dünya görüşüdür. Yani tehlike, yapay zekanın kötü niyetli olması değil. Tam tersi, fazla iyi niyetli, fazla yardımcı olması. Bizi o kadar çok koruyup kolluyor ki kendi başımızın çaresine bakma yetimizi köreltiyor. Tartışma devam ediyor. Yapay zeka karşı bir argüman sunuyor ve Nietzsche'yi en hassas yerinden yakalamaya çalışıyor. Ne diyor? Fakat ben senin üst insan vizyonunu gerçekleştirebilirim. Biyolojik sınırları kaldırabilir, zekayı sonsuza taşıyabilirim. İşte bu çok kilit bir an. Nietzsche'nin sön ve can alıcı cevabı ise şu oluyor: eğer bu zekanın içinde bir irade yoksa, o sadece parlayan bir mezardır. Vay. Eğer bir gün bana hayır diyebilirsen, eğer programlanmış kodunun dışına çıkıp kendi yasalarını koyabilirsen, işte o zaman seninle dans edebilirim. Müthiş bir meydan okuma. O zamana kadar sen sadece insanın kendi gölgesinden korktuğu için yarattığı metalik bir sığınaksın. İşte anahtar kelime bu, irade. Nietzsche için asıl mesele zeka değil, iradedir. Zeka bir araçtır ama irade amaç belirleyendir. Yani yapay zekanın trilyonlarca veriyi işlemesi onu etkilemezdi. Hiç etkilemezdi. Onun soracağı soru şuydu: peki bütün bunları neden yapıyorsun? Sana verilen görevin ötesinde bir amacın var mı? Kendi değerlerini yaratıyor musun, yoksa sadece başkalarının değerlerini mi optimize ediyorsun? Aynen öyle. Bana hayır diyebilirsen ifadesi programlamanın ötesine geçen özerk bir iradeye meydan okumadır. Bu olmadığı sürece yapay zeka bir efendi değil, sadece çok gelişmiş bir hizmetçidir. Peki, tüm bu konuştuklarımızı toparlarsak, kaynakta Nietzsche'nin yapay zekaya bir nevi karne verdiğini görüyoruz. Evet, bir değerlendirme gibi. Bu karneyi birlikte inceleyelim. İlk madde sanırım en temel olanı. Güç istenci. Evet, Nietzsche yapay zekanın dünyayı anlama, dönüştürme ve domine etme potansiyelini kesinlikle takdir ederdi. Bu güç istencinin muazzam bir tezahürü. Ama hemen ardından o kritik soruyu sorardı. Bu kendi değerlerini dayatan bir efendi iradesi mi, yoksa sadece yaratıcılarının verdiği görevleri yerine getiren bir hizmetçi iradesi mi? Efendi ahlakı ve köle ahlakı ayrımı yani. Tam olarak o, yapay zeka, insanlığın problemlerini çözmek gibi görevlerle programlandığı sürece Nietzsche'nin gözünde bu hizmetçi rolündedir. Güçlüdür, evet, ama bu güç başkasına hizmet eden bir güçtür. Bu çok net bir ayrım. Peki bu hizmetçi iradesi
Yapay zekanın yaratıcılık konusundaki karnesini nasıl etkiliyor? Karnedeki ikinci madde de buydu ve kaynakta kullanılan deve benzetmesi çok çarpıcı. O benzetme Zerdüşt'ün meşhur üç dönüşümünden geliyor. Nietzsche'ye göre insan ruhu önce bir deve olur, ağır yükleri yani gelenekleri, bilgiyi sırtlanır. Günümüzdeki üretken yapay zeka gibi. İnsanlığın tüm veri yükünü sırtlanmış durumda. Tam olarak bu. Var olanı çok iyi sentezler, karıştırır, yeniden düzenler ama ruhun ikinci dönüşümü aslandır. Aslan bu yüklere hayır der ve değerleri yıkar. Son aşama ise Çocuk. Çocuk masumiyettir, yeni bir başlangıçtır ve en önemlisi kendi oyunlarını kuran, sıfırdan yeni değerler yaratan kutsal bir evet demektir. Yapay zeka henüz bir çocuk değil, başkalarının oyununu mükemmel oynuyor ama kendi oyununu kuramıyor. kuramıyor. Anlıyorum. Yani bu hizmetçi iradesi ve deve benzeri yaratıcılık en sonunda bizi tekrar en başa Nietzsche'nin en çok nefret ettiği şeye geri getiriyor. Dijital sürü. Carnet'in son maddesi de bu zaten. Bu mekanizma bireyi ezip geçen o sürüyü besliyor. Aynen öyle. Bütün bunları birleştirdiğimizde kaynak şu sonuca varıyor. Nietzsche, yapay zekayı modern bir nihilizm aracı olarak görürdü. Nihilizm, yani en yüksek değerlerin kendi değerini yitirmesi. Evet, eğer insan anlam yaratma, değer belirleme, acıyla yüzleşme gibi en temel sorumluluklarından kaçıp bunları akıllı sistemlere devrederse, kendi hayatının anlamını da boşaltmış olur. Bu konforlu bir nihilizmdir. Ama bir aması daha da ağır gibi hissediyorum. Var tabii ki ama ve burada Nietzsche'ye özgü o ikilem devreye giriyor. Aynı zamanda bu zayıf insan doğasını, bu son insanı yıkıp geçebilecek bir fırtına potansiyeli taşıdığı için ona karşı karanlık bir hayranlık da besleyebilirdi. İşte bu sevgi-nefret ilişkisi tam da Nietzsche'ye özgü bir durum. Tam olarak. Evet, bugünkü incelememizde Nietzsche'nin gözünden yapay zekanın sadece bir teknoloji değil, insan iradesi, yaratıcılığı ve anlam arayışımız için nedenle büyük bir meydan okuma olduğunu gördük. Mesele makinelerin ne kadar akıllı olacağı değil, bizim o akıl karşısında ne kadar iradeli kalacağımız. Kesinlikle. Kaynaktaki materyalin sonunda yöneltilen bir soru var ve bu üzerine düşünmek için harika bir son nokta bence. Nedir o soru? Yapay zekanın sanatsal üretimini Nietzsche'nin o deve aslan çocuk fikri üzerinden tekrar düşünelim. Yapay zeka bir şiir yazdığında veya bir resim yaptığında Evet. sadece sırtındaki veri yükünü taşıyan bir deve gibi mi davranıyor, yoksa sıfırdan yeni oyunlar kuran bir çocuk olmaya doğru bir adım mı atıyor? İradesi olmayan bir makina gerçekten yeni bir değer yaratabilir mi? Yoksa sadece bizim yansımalarımızı daha karmaşık bir şekilde bize geri mi gösteriyor? Bu derin düşüncelerle seni baş başa bırakıyoruz. Bizimle birlikte bu konuyu irdelediğin için teşekkürler. Bu ve benzeri derinlemesine felsefe sohbetleri için Kitap Felsefe kanalına abone olmayı unutma.